Bilgera 2007 senesinde 2 kişilik bir ekiple kurduk. Bilgera sağ satış ekibi olan firmaların veya sahada aktivite yürüten firmaların tüm sağ satış operasyonlarını yürütebilecekleri altyapıyı sunar. Bizim odağımız mobilite ağırlıklı, mobil gücü olan, mobil ekibi olan sahadaki firmalara çözümler sunabilmek. Amerika dışında MEA bölgesinde, Türkiye Cumhuriyetler'de, İsviçre, Romanya ve Bulgaristan, İngiltere, İrlanda, Almanya bölgesinde 20 ayrı ülkede çalışıyoruz. Kimle yola çıktığınız çok önemli. Yatırımcı seçerken sadece finansman gözüyle bu işe bakmamak gerektiğine ben inanıyorum. Biz Escort teknolojiyle başladık. 53 iştirak var Escort teknolojide. 53 iştirakin olduğu, bu iştiraklerin her birinin farklı çözüm sunduğu bir platformda bu kadar dinamik bir yapıda bulunmak çok büyük bir fırsat. Umut Sevin ben. 1978 Adana doğumluyum. Annem öğretmen, babam memur. 6 yaşına kadar Adana'daydım. Sonra İstanbul'a, Göztepe'ye geldik. Annem öğretmen olduğu için farklı okullara gitmek durumunda kaldık. Aslına bakarsanız her sınıfı neredeyse farklı okulda okudum diyebilirim ben. Bizim zamanımızda biz sürekli vaktimizi dışarıda geçirdik. Hatta fazla dışarıda geçirdik. Bundan dolayı da aslında sıkıntılar da olurdu. Göztepe ortamı çok güzeldi. Ortaokulda bilgisayarlara bir yatkınlık, bir eğilimim vardı. Orta 2'de o zamanlar daha çok yeniyken bilgisayarlar. Bizde bilgisayar var. Tabii imkanlarla da alakalı. Benim hayalim ilk günden beri kendim işler yapmaktı. Kendi şirketimi kurmaktı, ilerlemekti. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğine girdim. Sonra da endüstri mühendisliğiyle devam ettim. 2 bölüm bitirdim ben Boğaziçi'nde. Double yaptım. 4,5 senede bitirdim Boğaziçi Üniversitesi'ni. Sonrasında endüstri mühendisliğinde master yaparak devam ettim. Onu da tamamladım. Bilgisayar mühendisliği biraz da tabii işin teknik tarafında beni çok geliştirdi. Endüstri mühendisliği biraz daha işin iş tarafına daha çok beni adapte etti. Üniversiteden sonra Procter & Gamble'da stajla başladım. Daha sonra burada çalışma hayatına devam ettim. 2 sene sonra ayrıldım. Farklı bir yol seçtim. Bir internet startup, Amerika şirkete çalışmaya başladım oradan ayrılıp. 2 sene kadar orada bulundum. O atmosferi yaşamak istedim çünkü. Yani gerçekten bu kurumsal hayat mı yoksa girişimcilik ve startup olarak devam etmek mi? O startupta 2 sene çalıştıktan sonra da zaten kendi şirketimi kurmak için, kendi ürünlerimi geliştirmek için bir yola çıktım. Kimle yola çıktığınız çok önemli. Bana o dönemler teklifler geldi. Şirketle alakalı olarak ayrılıp başka lokasyonlarda, başka ülkelerde çalışmakla alakalı teklifler de geldi ama insan hayalinin peşinde koşmaya başladıktan sonra bırakamıyor. Karakter olarak risk almayı seven bir insanım. Bundan dolayı girişimcilik hayatına girmeye karar verdim. Tam bu noktada Escort teknoloji hayatıma girdi. İbrahim Özer'le tanıştık. İbrahim Özer bizim sektörde çok önde gelen isimlerden bir tanesi. Ben de çok şanslıyım tanıştığımız için. İbrahim Bey'le gidip hayalimi anlattım. Dedim ki ben mobil tarafta bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ürünler sunmayı düşünüyorum. Bununla alakalı yola çıkmak istiyorum. Destekler misiniz? İbrahim Bey de desteklerim dedi. Escort teknoloji yatırım o dönemlerde ağırlıklı donanım üzerine çalışıyordu. Yazılım alanına yatırım yapmak istiyor kendisi. Tam denk geldik yani. Ve bir karar aldık. Escort teknoloji bünyesinde bir departman olarak başladık biz. Ben orada o departmanın başında bir kişi olarak göreve başladım. 4,5 sene bu şekilde devam ettik. Şu andaki Bilgera şirketimiz spin-off oldu. Biz Escort teknoloji bünyesinde bir uygulamaları geliştirip sonra Escort teknolojiden çıkan bir şirketiz. İbrahim Bey'le başladıktan sonra geliştirmek istediğimiz, hayal ettiğimiz ürünü çalıştık. 4,5 sene sonunda da artık hazır olduğumuzu hissettik. En kritik göstergelerden bir tanesi bir müşterimiz ürünümüzü alarak bize ödeme yaptı. Gerçekten bir problemi çözdüğümüzü, bunun sahada bir müşterisi olduğunu gördüğümüz anda Bilgera 2007 senesinde 2 kişilik bir ekiple kurduk. $1 milyon sermayeyle kurulduk. Bilgera sağ satış ekibi olan veya sahada aktivite yürüten firmaların tüm sağ satış operasyonlarını yürütebilecekleri altyapıyı sunar. Bizim platformumuz web tabanlı mimaride yönetim arayüzlerinden oluşan, sahadaki ekiplerin de kendi telefonlarında, iOS, Android ya da farklı cihazlarda mobil uygulamalarla etkinlikleri gerçekleştirdiği bir platform. Bizim odağımız mobilite ağırlıklı, mobil gücü olan, mobil ekibi olan sahadaki firmalara çözümler sunabilmek. Bilgera olarak ilk odağımız aslında hızlı tüketim ürünleri, FMCG sektörü. Çünkü bizim sunmuş olduğumuz çözümler mobil ekiplerin kullandığı çözümler. Mobil sağ satış ekipleri de genelde hızlı tüketim ürünlerinde var. Şöyle özetleyebiliriz. Bugün gidip markette alışveriş yaptığınız zaman raflarda gördüğünüz o bütün ürünlerin üretimden o rafa konana kadar tüm sürecini yönetebileceğiniz platformlar sunuyoruz. Eğer markette bir ürünü görüyorsanız rafta, o ürünlerin %60'ı yaklaşık bizim sistemlerimiz üzerinden oraya ulaştırılmış olabilir. Çok farklı firmalarla çalıştık. 2007 senesinde biz Henkel'le çalışmaya başladık. Sonra tabii ki Danone, Procter & Gamble, Unilever, 3M, British American Tobacco, Johnson & Johnson gibi dünya devleri bu platformları kullanmaya başladı. Burada enteresan bir durum var. Benim 2 sene, 3 sene çalıştığım Procter & Gamble'a kendi geliştirdiğimiz ürünü sunma şansımız oldu. Tabii bu da çok keyifli. Orada zamanında yurt dışından alınarak kullanılan uygulamalar yerine sizin sunmuş olduğunuz bir uygulamanın orada aslında kullanılması tabii ayrı bir motivasyon kaynağı diyebilirim. 2015'te biz bulut tabanlı sistemi geliştirmeye karar verdik
verdikten sonra bütün yapıyı sıfırdan Cloud First olacak şekilde Microsoft Azure üzerinde tekrar geliştirdik. Ve Rebzone ürünü aslında ortaya çıktı. Şu anda bizim Türkiye'de ve bütün bölgede, bütün dünyada sunmuş olduğumuz ürünümüz Rebzone. Kullandıkça ödeme modeliyle çalışan, kullanıcıların hiçbir şeyle ilgilenmesini gerektirmeyen, donanım veya benzer yatırımlarla uğraşmalarını gerektirmeyen, sadece kendi işlerine odaklandığı bir platform. Amerika pazarına uygun geliştirmeler yaptık ve şu anda orada ürünümüzü sunuyoruz. Amerika dışında MEA bölgesinde, Türkiye Cumhuriyetler'de kullanılıyor. Şimdi İngiltere, İrlanda, Almanya bölgesinde ürünü büyütmeye çalışıyoruz. 20 ayrı ülkede çalışıyoruz. Türkiye'de ve yurt dışındaki müşterilerimizde sürekli kullanımlar artıyor. Örneğin Türkiye'de, Azerbaycan'da ve Gürcistan'da kullanan bir müşterimiz 500 kişiyle kullanmaya başlarken şu anda 2500 kullanıcıyla sistemimizi kullanıyor ve artmaya devam ediyor bu sırada kullanıcı sayıları. Çünkü çok kolay. 10.000'den fazla kullanıcımız var dünya genelinde şu anda. Çok farklı dillerde, farklı ortamlarda platformumuzu kullananlar var. 3M, British American Tobacco, Johnson & Johnson, Henkel, Diversey, Pierre Fabre, Elair ve bu sayı artmaya devam ediyor şu anda. Bu bahsettiğim firmalar uluslararası çapta, dünyada birçok alanda bulunan firmalar. Müşterilerimizin şöyle bir avantajı var. Kendileri bu sistemi kullanmak isteseler sadece sunuculara verecekleri para, yani kendi şirketlerine koyacakları ve sunuculara verecekleri para bizim bütün sistemimize ödeyecekleri paradan daha fazla. Sisteme ödeyecekleri paraları, lisans paraları, bununla alakalı vermesi gereken destekleri, bunları hiç katmıyorum. İşte bulut teknolojilerin kullandıkça ödeme modeliyle sunulan sistemlerin en büyük faydası bu. Biz hem müşterilerimize en iyi pratiklerle kullanabilecekleri bir platformu sunuyoruz, hem de onlara bunu çok daha uygun bedellerle sunuyoruz. Sürekli büyümeye devam ediyoruz biz. Geçen seneki değerleme rakamlarımıza bakarsak yaklaşık 5 milyon dolar civarında bir değerlememiz vardı. Tekrardan gelir tarafında bakarsak biz tekrardan gelirlerimizi 2 katına çıkarttık bu sene. 2023 senesi bizim büyümeye çok odaklandığımız bir sene olacak. Yurt içinde ve yurt dışında. Amerika pazarı başta olmak üzere Avrupa ve Doğu pazarlarında büyüme niyetimiz var. Bununla alakalı bir partner ağını oluşturacağız. Kendi şirketimiz olan 2 bölgemiz var. Türkiye'de bir şirketimiz var. Yıldız Teknopark'tayız. Ar-Ge faaliyetlerimizi burada geliştiriyoruz. Amerika'da da bir ofisimiz var. Oradan da bütün dünyaya satış yapıyoruz. 2023 senesinde aynı zamanda bizim yeni duyurusunu yaptığımız B2B platformumuzu aslında dünya genelinde büyütmek istiyoruz. Burada da ilkiz aslında. Şimdi biz hep saha satış sistemlerinden bahsettik. Firmaların kendi ekipleriyle gidip müşterileri ziyaret ettiği, buradan sipariş toplattığı sistemler burada aslında. Biz Amerika pazarına geçtikten sonra müşterilerin kendi siparişlerini sistemde oluşturabilecekleri B2B platformunu oluşturduk. Bunu Türkiye'de sunmaya başladık. Türkiye'den hemen sonra MEA bölgesinde kullanmak üzere bir üreticiyle anlaşma imzaladık. Sistemde yapay zeka etkinlikleri getirmek istiyoruz. Biz birçok kurguda şu anda elimizdeki donelerle çeşitli müşteri klasifikasyonları, satışla alakalı çeşitli yönlendirmeler yapıyoruz. Yapay zeka ile bunu daha büyütme şansımız olduğunu inanıyoruz. Startuplarda bence en önemli konu şu. Mutlaka bir problemi çözüyor olmanız lazım. Sunduğunuz çözümün firmalara kattığı değerin gerçekten gözle görülebilir olması gerekiyor. Fikri hayata koyduktan sonra yatırımcılara gitmeden önce mutlaka belli müşterilerde bunun satıldığını, bunun gerçekten bir ihtiyacı adreslediğini göstermeleri gerektiğini ben düşünüyorum. İlk başta fikri de hayata geçirirken gidip yatırım almaktansa belli bir noktaya geldikten sonra bakın çok büyük rakamlar olmasına gerek yok. Fakat sizin 3-5 tane müşteriye bu fikri satarak startup'ınızın gerçekten pazarda bir problemi çözdüğünü göstererek yatırımcıya gitmenizle benim bir fikrim var, hadi bana yatırım yapın demeniz aynı şey değil. Türkiye'de şu anda girişimci olmak eskiye göre çok daha kolay. Bundan 10 sene önce bir fikirle hayata geçirmek çok kolay değildi. Fakat şu anda imkanlar çok fazla. Girişimcilerle alakalı, ekosistemle alakalı gerçekten çok güncel, çok etkin bir ortam görüyoruz. Eskiden, yani seneler önce siz bir girişimcilik hayatına girmek istediğiniz zaman fonlara ulaşmanız, hızlandırma programına ulaşmanız bu kadar kolay değildi. Girişimci arkadaşların şuna dikkat etmesi gerekir. Bir fikriniz olabilir, hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Başarılı olmayabilirsiniz. Belki o fikriniz gerçekten karşılık bulamayabilir. Bunu ne kadar kısa zamanda görebilirsiniz, o kadar kısa zamanda yeni girişimle ilerleyebilirsiniz. Benim önerim fikri tabii ki hayata geçirelim ama fikirle alakalı eğer pazarda karşılığını bulamıyorsa ya bunu pivot edelim, başka bir alana kaydıralım ya da o bilgiden, orada almış olduğumuz bilgilerle, donelerle yeni girişimimizle ilerlemeye çalışalım. Pes etmek kati suretle yok. Çünkü bu yola bir kere girdikten sonra bir daha geri dönmek inanın mümkün değil. Bunu bırakıp kurumsal hayata dönmek gerçekten çok zor. Siz her zaman önümüzdeki dönemde artık bir hayat felsefesi bu olarak bunu benimseyeceksiniz. Yatırımcı seçerken sadece finansman gözüyle bu işe bakmamak gerektiğine ben inanıyorum. Yatırımcının sizi taşıyabilecek bir yatırımcı olması, beraber sizi yukarılara götürebilecek bir yatırımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Biz Escort Teknoloji ile başladık. Escort Teknoloji'nin şu anda biliyorsunuz yatırım şirketleri var. 53 iştirak var Escort Teknoloji'de. 53 iştirakin olduğu, bu iştiraklerin her birinin farklı çözüm sunduğu bir platformda bu kadar dinamik bir yapıda bulunmak çok büyük bir fırsat.
İbrahim Bey ile çalışmaya başladıktan sonra gerçekten tüm süreçte tüm desteğini bize verdi. Ben burada Escort Teknoloji tarafında ve İbrahim Bey tarafında özellikle şunu çok önemsiyorum. Size inandıktan sonra bütün vermiş olduğunuz kararlarda sizi destekler. Bazı yatırımcılar şirketlere yatırım yaptıktan sonra her alanda olmak ister. Bütün kararlarda olmak ister. İbrahim Özer'in çok farklı bir tutum var burada. Şirket sizin, vizyon sizin. İstediğiniz her an yanınızda olur. Gidip konuşabilirsiniz, danışabilirsiniz. Ama günün sonunda geminin kaptanı sizsiniz. Bence bu çok önemli. Escort Teknoloji'de benim gördüğüm en büyük fark diğer yatırımlara kıyasla bu olarak özetleyebilirim.